Arkadaşlar merhaba. Sales TV kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Aslında kanalda videoları izlediyseniz biliyorsunuz genelde satış teknikleri, iletişim, etkin dinleme gibi konulara değindik. Tabii onlara değinmeye devam edeceğiz ama bence her satışçının, her iletişimcinin ya da aslında ülkedeki herkesin bilmesi gerektiği kadar bilgiye sahip olması lazım gelen bir ekonomi videosu çekmek istedim. Satışçı diyorum çünkü satışçının piyasayı inceleyebilmesi, piyasada olan biteni bilmesi, yatırım ortamı var mı yok mu, değişiyor mu, kurların satışlara olan etkisi, enflasyon etkisi, bunların hepsini anlayabilmek, doğru karar alabilmek, stratejiyi doğru oluşturabilmek için bir miktar ekonomi bilmemiz lazım. Aslında bir önceki videomuzda finansal okuryazarlıktan bahsettik. Bir miktar orada değindik. Burada biraz daha ekonomik kavramlara değineceğiz. Daha temel kavramlara değinmiş olacağız. Tabii ki bunun hepsinin bizim işimizle bir bağlantısı var. Hem ona bağlantısı var hem de kendi kişisel bütçemizi, paramızı, tasarrufumuzu yönetebilmemiz için, doğru kararları alabilmemiz için doğru bilgiye sahip olmamız gerekiyor. O yüzden biraz bundan bahsedeceğim. Hızlıca başlayalım arkadaşlar. Çok kısaca belirtelim, ekonomi bize ne ifade ediyor? Aslında ekonomiye baktığımız zaman ihtiyaçlar ile imkanlar arasındaki var olan güç dengesi ya da dengesizliği diyoruz. Arkadaşlar, ihtiyaçlar sınırsız derler ama imkanlar sınırlıdır. Aslında ihtiyaçların sınırsız olması biraz da kapitalist sistemin dayattığı bir söylemdir bence. Sanki ihtiyacı oluşturuyoruz, o da tüketimi tetikliyor gibi. Ancak mevcut sistemde sınırsız olduğunu kabul edebiliriz. Ancak imkanlarımız ise gelirimiz, karımız, kazancımız, hatta borçlanma kapasitemiz gibi durumlarla sınırlıdır. Bunu bir kere en başta bilmemiz lazım. İhtiyaçlarının sonu gelmeyebilir. Her şeyi isteyebilirsin. Her şeyden, özellikle bu reklam ortamında, sosyal medyada, televizyonda sürekli bir reklam empozesi olan ortamda ihtiyaçların sınırsız olmadığını söylemek biraz tabii ki yanlış olacaktır. Peki ekonomi bahsettik. Ekonominin aslında bir diğer ayağı arz ve talebin oluşabildiği ana zemindir. Eğer bir ekonomide talep ve arz oluşmuyorsa buna ekonomi denmez. Özellikle sosyalist, komünist ekonomilerde bu durum tamamen kamunun elinde olduğu için, burada talebi de arzı da kendisi yönettiği için, kendi içerisinde doğal oluşmadığı için orada bu ekonominin varlığından bahsetmemiz doğru olmaz. Zaten onlara da kapalı ekonomi diyoruz. Gerçi artık dünyamızda birkaç ülke dışında kalmadı. Arz arkadaşlar, bir malın satışa sunulduğu miktarına, talep ise bu malı almak isteyenlerin alım arzusu ya da iştahına diyoruz. Arz, talep. Tamam mı? Kısaca piyasada bir malın miktarı ona olan talepten fazlaysa, yani üreticinin arz ettiği, ürettiği mal miktarı talepten fazlaysa fiyat hep düşük kalır. Fiyat artmaz arkadaşlar, ya da var olan seviyesinden aşağı inmeye başlar. Tam tersi olursa, yani arz miktarına göre talep fazlaysa, o zaman fiyat ister istemez artacaktır. Tabii ki bir süre sonra dengede olacaktır. Bu zaman da fiyat sabit kalacaktır. Düşünürseniz ekonomide neredeyse her şey, ama her şey bu arz talep ilişkisi üzerine kuruludur.
Borsayı bilenler bilir, sermaye piyasasıdır. Orada da arz talep ilişkisi işler. Yani birileri hisse senedi almak isteyecek, birileri de satmak isteyecek. Zaten satmak isteyenler az, almak isteyenler çok olursa ne oluyor? Endeks yükselişe başlıyor. Tam tersi, almak isteyenler az, satmak isteyenler çoksa bu sefer endeks aşağı doğru inmeye başlıyor. Çok doğal bir süreç arkadaşlar. Ekonomide bir olmazsa olmaz konu daha tüketim, üretim, tasarruf ve yatırım dörtlüsünün birbiri içerisinde yaptığı döngüdür. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bu şu an açıklamıyorum. Bir sonraki slaytlarda bunlara zaten değineceğiz. Peki ekonomi bilmek arkadaşlar ne işimize yarayacak? Bir kere kazancımızı artırma ya da harcama şeklimizi, tercihlerimizi doğru yönetmemizi sağlayacak. Tamam mı? Çünkü piyasada nelerin olduğunu bilmek, neler değişiyor, enflasyon artacak, daha da artacaksa bu sefer elindeki parayla malı şimdiden almak istersin. Ki ileride fiyatı artacak. Şu an ihtiyacın olmasa bile o malı almak istersin. Bu da ekstra enflasyon oluşturur. Maalesef. Gibi. Belli bir parayla, doğru zamanda ve doğru araçlarla yatırım yapma kararı alırsın. Piyasayı incelersin. Faizler artıyor mu? Faiz artıyorsa banka mevduatlarına gidersin. En azından paranı korursun. Hele ki enflasyondan üstündeyse bankanın verdiği faiz, o zaman zaten kar etmiş olursun enflasyonun üstünde gelirin olacağı için. Ama faiz aşağı düşmeye başladı. Enflasyon artık kontrol altında. Faiz aşağı iniyor. Yani Merkez Bankası bunu zaten belirliyor. Ondan sonra bankalar devam ettiriyor. Bu sefer de ne yaparsın? Artık faizden gelir sağlayamayacağım. Bu sefer başka piyasalara girersin. Altın alırsın, borsaya girersin gibi. Bunları sağlar. Riskleri yönetmeyi bize sağlar arkadaşlar. Riski. Benim elimde bir miktar sermayem var. Bu sermayeyi en az riskle nasıl koruyabilirim ya da arttırabilirim? Ekonomi bilmek hisse senedi piyasalarında şirketlerin, ortağı olacağımız şirketlerin kar durumları, bilanço durumları, öz kaynak karlılıkları, öz kaynaklarını arttırıyorlar mı? Ya da gelecekteki faaliyet raporları, bunları okuruz. Buna temel analiz diyoruz. Tamam mı? Bu temel analizleri doğru yapmamızı, doğru anlamamızı, çünkü doğru anlarsak doğru şirkete karar alabiliriz. Doğru zamanda doğru şirkete yatırım yaparız. Siz düşünün, bırakın borsayı. Biri size geldi dedi ki şöyle bir firma var. Bu firma ya ortak olmak ister misin? İlk ne sorarsın? Firma ne iş yapıyor? Ne üretiyor? Sattığı şey ne? Karlı mı satıyor? Kar elde ediyor mu? Zarar mı yazıyor? Sormaz mısın bunları? Peki borsada niye aynı şeyi biz yapmıyoruz? Niye kulaktan dolma bilgilerle Mustafa bunu söyledi, Hüseyin şu firmayı önerdi, hadi alalım diyoruz? Olur mu? Aynı şey. Aynı şey. Aynı şekilde doğru temel analizi yapıp doğru kararı alabilmemizi sağlayacak. Enflasyon karşısında varlıklarımızın korunma biçimlerini anlayacağız. Enflasyon var ülkede, enflasyonist bir ortam var sürekli. Yaptığımız harcamaların maliyeti artıyor. Peki ama kazancım o oranda artmıyor. Ne yapmam lazım? Enflasyonist ortamda varlıklarımı nasıl koruyacağım? Bunu öğrenmiş oluruz arkadaşlar. Peki, ekonomik bilimlere değinelim. Aslında arkadaşlar ülkedeki herkes ekonomiye bir şekilde etki eder. Bakkalın elde ettiği bir kazançla gider mobilya alır. Bu mobilyacı için gelir olur, bakkal için harcama olur. Öyle değil mi? Bu tek bir örnekten yola çıkarsak bunun gibi
günde, haftada, ayda, yılda milyonlarca kez işlem yapılıyor. Doğru değil mi? Milyonlarca kişi yapıyor. İşte ekonomiyi bu oluşturuyor arkadaşlar. Sen bir kazanç elde ediyorsun, onu gidiyorsun harcıyorsun. Tüketim, üretim, gelir, kazanç, harcama dengesi. Tamam. Bu ekonomiyi sağlar. Peki sayfamızı atladık mı acaba? Evet. E, Makroekonomi aslında şuna değinmek istiyorum. Makroekonominin halkaları, olmazsa olmazları demin de az çok değindik. Tüketim, tasarruf, yatırım, üretim ve yeniden tüketim. Asıl olan tüketimdir arkadaşlar. Tüketim olmadan üretim olmaz, yatırım olmaz. Bunlar olmadığı zaman tekrar tüketecek bir şey de olmaz. O yüzden insanın amacı bir şeyi tüketmektir. Çünkü neden? İhtiyaçları var. Acıkır, elbise alacaktır, barınmak için bir ev alacaktır ya da ev kiralayacaktır. Bir yerden bir yere gidecek, ulaşım aracına binmesi lazım. İhtiyacı vardır. Asıl olan tüketimdir. Tamam mı? Tüketim olmadan ekonomi başlamaz. Ama bak ters anlamayın. Tüketimi teşvik etmiyorum şu anda. Tüketim olmadan ekonomi başlamaz diyorum. Tamam mı? Çünkü tüketim talebi üretim faaliyetini tetikler. İlk slaytta değindik. Ancak günümüzde o kadar çok reklam var ki üretim mi önce geliyor yoksa tüketim mi önce geliyor? Aslında çok da kesin bir cevabı yok. Çünkü bazen dedik ya ihtiyacı satmak. Ya benim hiç böyle bir bilgim yok ama öyle bir ürün çıkartılıyor ki ne güzel bir ürünmüş hadi gidelim alalım. İhtiyacın mı? Yok. Çünkü daha önce öyle bir şey yoktu. Öyle bir ihtiyaç hissetmiyordun yani. Tamam. Zaten pazarlama tekniklerinde ihtiyacı satmak, ihtiyacı tetiklemek vardır. Hep şey derler. Pazarlamanın genel kuralı. Çöldeki adama elektrikli sobayı satmak, kutuptaki adama da klimayı satmak. Pazarlama budur ama maalesef bu bir kapitalizmin dayattığı pazarlamadır ama günümüzde cari olan budur. Aslan tüketimdir. Bunu söyledik. Aslında ekonomi bir çelişkiler yumağıdır arkadaşlar. Tamam mı? Yani tüketimi mi teşvik etmeliyiz, üretimi mi teşvik etmeliyiz? Dedik ya kesin cevabı yok ama ekonominin durumuna bağlı. Enflasyonist bir ekonomide tasarruf yapmayı teşvik ederiz. Enflasyon varsa faiz arttırılır. Faiz arttırılırsa ne yaparsın? Elindeki harcamazsın. Hemen gidersin bankaya faiz almaya. Parayı tutarsın. Amaç budur zaten. Neden? Enflasyon daha da çıkmasın diye. Deflasyonist bir ekonomide ise tüketim teşvik edilir. Tüket ki fiyatlar artsın. Tüket. Tüketmiyor kimse. Tüketmediği için de fiyatlar hep düşük. Japonya 40 yıldır bunun mücadelesini veriyor. 40 yıldır. Daha yeni belki çıkıyorlar deflasyonist bir ortamda. Çünkü kültürlerinde adamların tüketmek yok. Peki tüketimi arttırmayı teşvik ediyorsak bu sefer insanlar rahat tüketsinler, rahat alsınlar diye devlet vergileri azaltmalıdır. Ama bu sefer de devlet daha az vergi alacağı için kamu bütçesinde açık oluşmaya başlayacak. Ekonomi bilimi böyle bir şey arkadaşlar. Çelişkilerin bir arada olduğu bir şey. Ekonomide amaçlar çoğunlukla birbirleriyle çelişirler. Tamam mı? Ama siyasi güç bunların içinden birini seçer, birini yolu olarak koyar ve toplumu buna ikna etmeye çalışır. İşte yüksek faiz ortamlı, düşük enflasyonist ortamlı bir ekonomi modeli ya da cari açığa dayalı, bizimki gibi cari açığa dayalı ve tüketimin daha fazla olduğu, üretimin daha düşük olduğu, döviz girdisi çıktısının eksi yönde olduğu, sırf sadece hep dış borçlanmayla yürüttüğümüz ve buna da tonla faiz ödediğimiz bir ekonomi tipi. Bir türlü çıkamıyoruz.
gibi. Üretmek tüketmekten daha çok mutlu eder arkadaşlar. Üretmek tüketmekten daha çok. Şimdi ilk etapta dersiniz ki ben de tükettiğim zaman zevk alıyorum, doğru. Ama simit örneği verelim. Simit, acıktınız, simit yediniz, 3 dakikada bitirdiniz. Tüketim eylemini yapmış oldun. Ancak o simit sizin önünüze gelene kadar buğday tohumundan başağa dönüşüyor. Bu bir tarım faaliyeti. Başaktan una dönüşüyor. Bu bir sanayi faaliyeti. Undan hamur ve paketlemeye dönüşüyor. Bu bir hizmet faaliyeti. Gibi 3 ayrı ekonomi birimi devreye girer. Arkadaşlar, bakın 3 dakikada bitirdiğiniz, tükettiğiniz bir simit için kaç sektör bir araya geliyor. Tamam? Üretmek tüketmekten daha değerlidir. Daha çok mutlu eder. Tüketmek ihtiyacımızdır. Evet. Emekli olanları düşünün. Hep eskiyi ararlar. Emekli oldu, emekli maaşını alıyor. Ama bir mutsuz, bir boşlukta. Neden? Çünkü eskiden üretiyordu, çalışıyordu. Bir mal üretiyordu, bir hizmet üretiyordu, bir fikir üretiyordu, bir şey üretiyordu. Düşünsenize, emekli oldum, çalışmıyorum, boşluktayım. Aynı şey. Üretmenin verdiği hazdan mahrum bir şekilde emekliler tüketirler. O yüzden üretmek daha değerlidir.